Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim inşallah gönlümüze rahmet damlalarını akıtsın, yağdırsın ki içimiz ferahlasın. Zira insan her haliyle aciz bir varlıktır. Acziyetiyle varlığını devam ettirmektedir. İnşallah aciz olduğumuzu bilerek kulluğumuzu en güzel şekilde yapanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Kıymetli dostlar, insan aynaya bakınca mı kendini daha iyi görür? Dostuna bakınca mı kendini daha iyi görür? Aynaya baktığında bile kendine manipülasyon yapabilir. Yani sen şusun, sen busun, sen şöylesin, sen böylesin, sen bunları hak etmiyorsun gibi kendi kendini ikna edici konuşmalar yapabilir. Ama dost eğer gönül aynasıyla size bakıyorsa, gönül dünyasından bakıyorsa, sizi seviyorsa ve sizin daha iyi olmanızı istiyorsa ki bir de sizden daha üstün, daha başarılı, daha akıllı, daha dikkatli, daha hedef odaklı bir insansa sizin de yukarıya çıkmanızı ister ve size bir şeyler söyler. O söylediği şeylerin eleştirel olduğunu gördüğünüzde eğer hemen cevaben bir şeyler üretip altta kalmamaya çalışıp kendinizi müdafaa etmeye kalkıyorsanız ki işte bu büyük bir kayıptır sizin için. Karşınızdaki insana karşı da ayıptır. Çünkü sizin için size konuşan bir insan, size ayna olmaya çalışan bir insana siz dur diyorsunuz, beni gerçeklerle yüzleştirme. Dost acı söylemez. Dost acıyı tatlı tatlı söyler. Ama sizin içiniz acımışsa dostun nasihatini kabahat olarak görürsünüz. Sizi yermeye, sizi aşağı doğru çekmeye ve bitirmeye çalışan insan olarak görürsünüz ki bu da nefsinin mertebesi artık başka yerlere gelmiş, hatta başka yerlere inmiş bir insan durumuna sokar. Ayıpların ayıbını, kayıpların kaybını yaşarsınız. Dostlarımıza hep söyleriz, lütfen bizi uyarın, düzeltin. İnsan yeryüzüne geldiğinde her şeyi bilmek zorunda değil, bilemez de mümkün değil. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberleri de o gün yanında kardeşleri, hapishane arkadaşları, mesai arkadaşları, dava arkadaşları desteklediler. Hayat böyle güzel, paylaşınca güzel. Dünyanın en alimi olsanız ve tüm dünya cahil olsa mahvolur gidersiniz, yıkılırsınız, üzülürsünüz, ezilirsiniz, bitersiniz. Dolayısıyla kıymetli dostlar, size aynı olan dostlarınıza müsaade edin, size anlatsınlar. Size anlatmayın. Sizi size anlatan, sizi size yaşatan arkadaşlarınız, dostlarınız çok kıymetlidirler. Allah bu dostlukları hepimize nasip eylesin. Cahil insan, ahmak insan, Mevlana'nın tabiriyle eksik söylemeyeyim inşallah, insanların kusurlarını araştırır, yakalar, bakar, görür ve onu sağda solda anlatmaya başlar. Bu onun hamakatini gösterir ve artırır. Hamakat, ahmaklık ne demek biliyor musun Türkçe'de? Budalalık. Ahmak, hamaka. Yani beynin, zihnin darlığını, kalıplaştığını ve ona servis yapmadığını gösteren ifade şeklidir. Arapça bir kelimedir. Hamaka. Ya kim ahmak olmak ister? Kim başkalarının ayıplarıyla uğraşıp da kendi ayıplarını görmezden gelir? Hamakatiyle uğraşmaktan dolayı kendi hiçbir cehaletini, eksiğini, kusurunu da göremez. Başkalarının açıklarıyla uğraşmaktan dolayı. Bunu birisine cevaben söylemiyorum. Kendime de söylüyorum. Size de söylüyorum. İnsanın kusuru olabilir. İnsan insandır. Ama kusurda inat eden ve bunu isyan boyutuna götüren, kendini dünyanın en doğru, en haklı, en güvenilir insan olduğunu söyleyen kişi başkalarının uyarılarını dinlemiyorsa bu
bunun onun için ne kadar büyük bir kayıp olduğunu görmüyor demektir. Artık kendine zarar verdiği gibi etrafındaki siz, dostlarına, dost gözüken arkadaşlarına da zarar vermeye çoktan başlamıştır. Böyle arkadaşlarla yollarımızı ayırmıyoruz. Bir dönemliğine müsaade ediyoruz. Onlar kendi yollarında bu tecrübeyi edinsinler, toparlansınlar, düzelsinler. Tekrar buluştuğumuzda kaldığımız yerden daha emin bir şekilde yola devam ederiz. Hedefi olmayan insanlar hedefi olanlara hedef şaştırırlar. Hedef saptırırlar hedeften aynı zamanda. Bakın, hayat yolculuğu çok uzun değil. 20, 30, 40, 50, kimin ne kadar yaşayacağı da belli değil. Ama başarılı insanların hayatına baktığınızda hayatını düzenlemiş, işini planlamış, ailesini doğru yere koymuş, insanlar ilişkilerini merkezi noktaya koymuş, aklı başında insanlar yol alırlar. Yanlış adreste duranlar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, yanlış insanlarla arkadaşlık yapanlar ne kadar akıllı olurlarsa olsunlar, bir gün kendilerini kaybetmeye mahkumdurlar. Dinledikleri kaset, dinledikleri yayın onları bozmaya mahkumdur. İman, amelle buluşmayınca olduğu yerde sönüp gider kıymetli dostlar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim hayır namına zerre miktarı bir şey yaparsa onu mutlaka görür. Kötülük namına ne yaparsa onu da görür diyor Zilzal, yani Zelzele suresinde. Bunu duyan bir bedevi Peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bu gerçekten mi? Zerre miktarı olan da mı? Deyip şaşkınlık duygusuyla, haliyle Peygamberimizin, sahabenin meclisinden yavaşça uzaklaşmaya başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun ardından şöyle buyurmuş: İşte iman bu kardeşimizin kalbine girdi. Böyle buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir anlık tefekkür, bir anlık doğru düşünce biçimi bir insanın imani noktadaki mesafesini, kat ettiği yolculuğu ve kavrayışını gösterir. O iman olmadan, o inanç olmadan hangi eylemi, ameli gerçekleştirebilirsiniz ki kıymetli dostlar? Madem ki zerre kadar iyiliği göreceğiz, kötülüğü de göreceğiz, o zaman hareketlerimize, söylemlerimize dikkat edeceğiz. Yazdıklarımıza dikkat edeceğiz. Yok öyle sosyal medya, öyle gördüm, öyle inandım, bizi gaza getirmişler, manipülasyon yapmışlar, kurgu yapmışlar, algı yapmışlar. Yapacaklar tabii. Eskiden de vardı, şimdi de var. Şimdi sosyal medya üzerinden, yeni medya üzerinden daha da fazla var. Yutmayacaksın, aldanmayacaksın, düşmeyeceksin. Herkes hakaret ediyor diye senin hakaret etmeye hakkın yok. Herkes küfrediyor diye senin küfretmeye de hakkın yok. Yapmayın dostlar. Yapmayalım. Hayat hızla ilerliyor ve saniyeler bizim için de artık çalışıyor. Ve zaman yolculuğunda ne kadar yolumuzun olduğunu bilmiyoruz. Fakat şunu unutmayın: sonsuz hayatın başlangıcında herkes hesaba çekilecek. Bilemeyiz kim, neden, ne yaptı. Bilemeyiz kim, nerede, niçin var. Bilemeyiz, bizim kusurumuz belki ötekisinden daha fazla. Kendi kusurlarınızla meşgul olun. Kendi kendinizle konuşun. Bugün ne yaptım diye. Aynı hatayı bir daha yapmamaya çalışın. Kendi kusurlarınızı ve başkalarının kusurlarını sağda solda ona bunu anlatmayın. Kadınlar, erkekler, hepimize söylüyorum. Yapmayın. Günahı anlatmanın fazileti nedir ya? Nerede bunun erdemi? Hakkı, hakikati, hayrı, hasenatı, iyiliği, güzelliği anlatmak varken, hele bunu dinleyenler böyle bir şeyi konuşmaya başladı mı bir arkadaş? Sus diyeceksin. Susmuyor mu? Kalkacaksınız yanından. O zaman alıcısı olmadığınızda satıcısı da olmaz. Arz talep dengesi. Siz talep etmezseniz arz olmaz. Yanlış kapılarda, yanlış ağızlarda dolaşmayın. Ağızlara ortak olursunuz. Kalbiniz bozulur. Kalp bozulunca bütün bedeni çürütür. Yapmayın kırmızı dostlar. Hayat güzel. Ama
Onun bunun açığıyla meşgul olmayın. Kendi kusurlarınızı hatırlayın. Onları düzeltmeye çalışın. Başkalarının kusurlarıyla uğraşanlar kendi ayıplarını göremezler diyor. İşte Mevlana da bunu söylüyor. Doğru nedir ki? Doğru her yerde aynıdır. Doğruyu hayatına indirgeyip olduğu yerden devam edeceksin. Korkularınızda değil, hayallerinizle var olacaksınız. Aynaya baktığınızda kendinize nefsinizi kabartacak değil, nefsinizi mahvedecek de değil, güzel şeyler yaptın, devamı gelsin diye sözler verin. Kızdığınız, öfkelendiğiniz, sevmediğiniz insana dahi iyiliği elden yapamıyorsanız dışarıdan yaptırın. Ama o adam onu belaya, sıkıntıya, derde, başkalarının hayatlarını mahvetmeye kullanıyorsa tabii ki yapmayın. Ekmek kesecek olana bıçağı verin. Adam doğrayacak insana bıçak verilir mi? Yetkisiz, salahiyetsiz, olgunlaşmamış insana silah verilir mi? Kullanmayı bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Yapmayın. Güç de böyledir. Gücü de herkese vermeyin. Hak edene, taşıyabilene ve başkalarına faydalı olabilecek olana, tecrübe etmiş insana, acılardan geçmiş insana, acının ne olduğunu tatmış, dokunduğunda karşı tarafa zevk mi verecek, acı mı verecek, bunu bilecek adama yetki, selahiyet, yönetim verilir. Allah inşallah işimizi güzel eylesin, hayırlı eylesin, bereketli eylesin. Kıymetli dostlar, bugünkü sohbette böyle oldu. Herkesin, her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a emanet olun.